Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayan yeleklerinin yuvarlak yaka yapımını beraber çalışacağız. Yalnız bunu sadece bayan yeleklerinde değil, aynı zamanda erkek yeleklerinde, hırkalarında, yine aynı küçük çocuklar için, bebekler için bütün yaptığınız çalışmalarda kullanabileceğiniz çok kolay, çok basit bir yöntem. Arkadaşlar bunu yapmak için ekstra tekrardan bir yaka örmemize gerek yok. Yakamızı, kesimlerimizi yaparken birlikte örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun yapımını size anlatacağım. Bunu daha öncesinde de yayınlamıştım arkadaşlar. Ama siyah bir yelekte çektiğim için bazı arkadaşlarımız tam net anlaşılmadığını söylediler. Onun için ben de buradan size şöyle yapımını paylaşmak istedim. Birlikte hep beraber yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda kol kesimini de göstermiştim ben size daha önceki videomda. Bugün farklı bir kol kesme tekniği anlatacağım size. Bu kesim tekniği kanalımda mevcut. Yapmak isteyenler oradan yapabilir arkadaşlar. Bu kol kesim tekniğinde herhangi bir zor nokta yok. Burada bir 18 ilmek takıyoruz. Buradan 8 tanesini kesiyoruz. Geriye kalan ilmekleri de devam ettiriyoruz. Onun haricinde birkaç sıra bu içeriden kesim yapıyoruz. Sadece yapmamız gereken işlem bu. Ben bugün size bu yuvarlak yakanın nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yakamızı kesmeye başlamadan önce kol kesimini ben yaptım. Bunu kolu ördükten sonra yarım boy örüyoruz kolumuzu. Şurada şu yeleğimizde olduğu gibi bakın arkadaşlar, şöyle kolun şöyle yarısı, bak şöyle tam kolun şöyle yarısına geldiğimiz zaman yuvarlak yakamızı koymaya başlıyoruz. Şöyle yuvarlak yakamızı. Şimdi ben kolun bu kesimini size tekrardan, bu çünkü farklı bir teknik. Bunun için tekrar size video hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi yuvarlak yaka nasıl yapılır onu beraber öğrenelim. Şimdi burada benim 2, 4, 6, 8 ve 9 tane lastiğim var. Buradan ben 8 tane ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, ilmekleri şöyle içinden çıkarıyorum. Tekrar geri takıyorum. Bir tane daha çıkartıyorum. Geri takıyorum. Tekrar bir daha çıkartıyorum. Ve geri takıyorum. Bu şekilde buradan 8 tane ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Üçüncüyü çıkarttım. Dört, 5, 'ipin çok katı olduğu için takılıyor arkadaşlar. 6, 7 ve 8. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimi taktım. Şimdi burası, şu en sondaki ilmek şöyle düz ilmek olacak şekilde hesaplayarak örelim. Düz ters, düz ters, düz ters, düz ve ters. Şimdi şu ilmeğimizi ters örüyorum. Yandaki ilmeğimi ters örüyorum.
Tekrar düz örüyorum. Yine bu ilmeğimi ters örüyorum. Bunu yine düz örüyorum. Bunu ters örüyorum. Şimdi buradaki iki ilmeğimi beraber alıyorum. İlk defa alırken bir ve iki tane ilmek alıp üçünü beraber kesiyorum arkadaşlar. Burada hemen toplaması için 3 ilmeği beraber alıyorum. Şimdi benim ipim kalın bir ip. Kalın bir ip kullandığım için de her defasında bir tane ilmek toplayacağım arkadaşlar. Eğer ipiniz ince bir ipse her defasında 3 ilmek toplayarak kesimleri yapabilirsiniz. Şimdi bu ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu lastiklerimi yine örüyorum. Sıra başına kadar. Evet. Tekrar geri dönüyorum. Aynı koltuk altı kesimini yaptığımız işlemi burada uyguluyoruz. Şimdi tekrardan bu ilmeklerimi örüyorum. Bu sonuncu ilmeğimi yine ikisini beraber alarak örüyorum. Arkadaşlar bu şu şekilde gidiş gelişler yaparak buradaki lastiklerimin tamamını keseceğim. Bu şekilde kesimimize devam edelim. Yine aynı şekilde buradan da devam ediyoruz. İkisini beraber alıyorum. Yani lastiğimin en son ilmeği ile örgümün kendinden bir tane alarak azaltıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine örüyorum. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Ve yine bu lastiklerimi örerek keseceğim yere kadar geliyorum. Böyle şu ilmeğimle lastiğimden bir tane alıyorum. Bu şekilde 2, 4, 5 tane kesim yaptım. Burada 8 tane kesim olana kadar kesme işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. 8 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Yine dönüyorum. Bu şekilde buradaki 2 ilmeğimi yine beraber alacağım arkadaşlar, bu şekilde. Yine geri dönüyorum. Bu ilk ilmeğimi alıyorum. Yine geriye dönerek kesme noktama doğru ilerliyorum. Tekrar dönüyorum. Yine ikisini beraber alıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde kesim yaparak hem buradaki kesimi yapmış oluyorum hem de yaka lastiğini oluşturmuş oluyorum. Tekrar geri dönüyorum.
lastiklerimi örüyorum. Yine geri döndüm arkadaşlar. Yine bu ilmeklerimi örüyorum. Beraber alıyorum. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Onu da keseceğim. Ve tekrar işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar geri döndüm. Ve ikisini beraber aldım. Şimdi bakın şuradaki ilmeklerimi kestim, lastikteki. Şimdi burada geri kalan ilmeklerimi düz bir şekilde öreceğim. Tekrardan bu tarafa geri geleceğim. Şimdi arkadaşlar başa geldim. Şimdi buradaki yapmamız gereken ilmekleri nasıl keseceğiz, ona dikkat edelim. Şimdi bu lastiği örüyorum ben arkadaşlar. Şimdi yine lastiğimizin son ilmeğine geldik. Burada nasıl lastik olmadan kesim yapıyoruz? 4 3 2 1 şeklinde. Burada da 2 2 ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu ilmeği bir tane alıyorum. Tekrar şişime bu ilmeği takıyorum. Buradan bir tane daha, yani bakın 2 tane kesim yapmış oldum. Tekrar sıra başına kadar bu ilmeklerimizi örelim ve tekrar geri gelelim. Arkadaşlar bakın yine tekrardan sıra başına kadar ördüm ve geri geldim. Lastiğimin ilmeklerini ördüm. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi tekrar kesimimizi yapıyoruz. Eğer burada ilik açmak isterseniz şurada iliğinizi de açabilirsiniz. Şimdi yine burada ben aynı şekilde 2 defa bir tane kestim. Tekrar bir defa daha kesiyorum. Ve ikinci kesimimi de yapmış oluyorum arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş burası kıvrılıyor. Yine sıra başına kadar örelim ve geri gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yine ördüm, sıra başına kadar geri geldim. Yine burada 2 tane ilmeğimi daha kesiyorum arkadaşlar. Tekrar takıyorum. Bir tane daha kesiyorum. Bu şekilde yakamız kıvrılıyor. Bakın şöyle göstereyim. Yakamız bu şekilde yuvarlak bir hat oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar bunu ince ip kullanıyorsanız şayet daha çok yapmanız gerekir. Burada benim ipim kalın olduğu için 1, 2 ve 3 işlemde yeterli geldi. Şimdi birkaç defa da buradan tek tek keserek bu omuzdaki ilmekler yeterli sayıda olana kadar kesimimi yapacağım. Yani siz kendi yeleğinizi örerken şu şekilde gösterebilirim. Bu omuzda kaç ilmek kalmasını istiyorsanız o kadar kalana kadar keseceksiniz. Mesela bu 4 numarayla örülmüş bir yelek. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek kalana kadar yaka kesimini yapmışız arkadaşlar. Bakın 24 ilmek kalana kadar. Burada
yakada şu lastiğimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Şu yakanın arka ortasına kadar örüyoruz ve daha sonra onu buraya dikeceğiz. Onun yapımını da sizinle birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz diğer kesimlerimizi de yapalım. Tekrardan sizinle beraber olacağız. Arkadaşlar yine ördüm ben. Şimdi tekrardan bu lastiğimi örüyorum. Buradaki ilmeğimle yandaki ilmeğimi beraber alıyorum. Şu şekilde ikisini beraber alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu yine sıra başına kadar örüyoruz ve geri döndüğümüzde bir ilmek daha eksiltiyoruz. Arkadaşlar yine ördük ve sıra başımıza geri geldik. Arkadaşlar burada bundan sonraki yapacağımız işlem hep aynı. Tek tek bu omuzda kaç ilmek kalmasını istiyorsak o kadar buraya geldiğimiz zaman kesim yapacağız. Biz şimdi burada bir ilmek daha eksilteceğiz ve düz örmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim omuz sayımız yeterli arkadaşlar. Bakın çok güzel muntazam bir yuvarlak yakamız oldu. Bakın ve aynı zamanda lastiğimizi de beraber örmüş olduk. Buraya ilmek takmamıza gerek yok. Arkadaşlar şimdi bizim yuvarlak yaka işlemimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi diğer videomda bu kol oyuntusunun yapılışını anlatacağım size. İnşallah bu yaka kesiminden memnun kalırsınız. Benim şu anda kullandığım ip kalın bir ip, yani kalın derken 5 numarayla örebileceğim kalınlıkta bir yün. Bu yünle beraber 5 numarayla bu teknikte kesimler yapabilirsiniz. Daha ince iplerle çalıştığınızda bu ilmek sayıları değişecektir. Burada 3 yerine 6 defa farklı kesim yapabilirsiniz. Daha fazla da kesim yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani kesim tekniği aynı şekilde devam edeceksiniz. Bu şekilde yuvarlak yakalar daha muntazam, daha düzgün oluyor. Tekrardan ilmek takmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bunu YouTube kanalımda bir izleyicim çok istemişti. Onun için özel çektim. İnşallah memnun kalır. Beni takip ettiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.